babacığım. Güzel kızım. İyileştin sonunda. Başucumdaki güllerin kokusu beni iyileştirdi. Tabii bir de sizin dualarınız. Bizi çok korkuttunuz hünkârım. Lakin Allah sizi bize bağışladı. Çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Tahsin Paşam, havadisler birikmiştir. Biraz konuşalım sizinle. Hadi Şadiye kızım gel biz gidelim artık. Güle güle. Evet paşam. Biz yokken gazeteler birikmiştir. Havadisleri okumak isterim. Tabii hünkârım. Lakin daha büyük bir meselemiz var. Nedir? Amerikalılar savaş tehdidinde bulunuyorlar. Meşru müdafaa hakkımızı kullandık diye mi? Hünkârım, İlkin batan gemiyle alakalı olarak tazminat ödememizi ya da ortaelçiliğin büyükelçiliğe yükseltilmesini istediler. Siz ne yaptınız peki? Bidar Sultanımızın kararıyla her ikisini de reddettik hünkârım. Hamdolsun. Eğer tazminat meselesini kabul etseydik, suçlu olduğumuzu kabul etmiş olurduk. Lakin biz suçlu değiliz. Eğer sefirlik meselesini kabul etmiş olsaydık, bu daha büyük bir felaket olurdu ki, tamiri mümkün olmazdı. İsabetli karar. Sizden öğrendiklerimizle hünkârım. Hünkârım bir mesele daha var. Uyandığımızda düğüm olmuş yumakları kucağımızda bulduk. Söyleyiniz. Hünkârım petrol makinalarını taşıyan gemi limana geldi. Lakin Almanlar sözleşmeyi feshettiler. Sebep? Hünkârım Amerikalılar savaşla tehdit ettiği için istikbali belli olmayan bir devlete makine satamayacaklarını belirttiler. Bana Gerfant Efendi'yi çağırınız. Bir de gazeteleri unutmayınız. Emredersiniz hünkârım. Tahsin Paşam. Buyurun sultanım. Paşam, acaba gazeteleri hiç getirmeseniz mi? Zira malumunuz göreceği haberlere çok üzülecek hünkârımız. Şimdi böyle tam sağlığı yeni toparlıyorken münasip olur mu paşa? Haklısınız sultanım. Hünkârımız okuyacağı haberlere üzülecektir. Lakin benim vazifem hünkârımızın emirlerini yerine getirmek. Vazifem ve sadakatim gereği bu malumatları kendisinden saklayamam. Beni mazur görün. Müsaadenizle. Hadi artık Hatice'm neşelen biraz. Yüzünü gülerken görmeyi özledim benim canım kızım. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Firuze sana o pusulayı gösterdiği günden beri iyice keyfin kaçtı senin. Lakin bak üzerinden kaç gün geçti. Bu kızın bir şey yapacağı yok. Telaşlanma. Halam haklı. Belki de sadece seni korkutmak istedi. O daha kötüyü. Canın ne zaman istese beni korkutabiliyor. Hem de bir hiç uğruna. O mektubu yazdığım kişi artık beni görmeyi dahi arzu etmiyor. Oysa ben her şeye razıydım. Zindanlara düşmeye bile. Yeter ki Kemalettin benden vazgeçmesin. Ben de olduğun sürece hakkımda konuşmaya kimse cesaret edemeyecek. Kimse.
Kaç gündür sesiniz çıkmadığına göre bundan sonra çıkmayacaktır. Firuze abla. Sultanım. Hoş geldiniz. Hünkâr babam iyileşti. Hem de benim getirdiğim gül sayesinde. Bu çok güzel bir havadis sultanım. Çok sevindim. Bir der sultan hünkâr babam için yemek yaptırıyormuş. Biz de gidip yardım edelim mi? Edelim tabii sultanım. Babam için daha bir sürü şey yapacağım. Piyano çalacağım, resim yapacağım, soğanlı yumurta pişireceğim. Bahçeden çiçek toplayacağım. Oo, daha bir sürü işimiz var bizim. Bol bol vaktimiz var sultanım. Her gün birini yaparız. Nasıl olsa hep birlikteyiz. Nasıl olsa hep saraydayız. Yaşasın. Gel. Abdülkadir. Baban ayağa kalktı. Tamamen iyileşti artık. Çok şükür. Çok şükür. Siz niye sıkıntılısınız? Oğlum baban bu sabah gazeteleri istedi. Ben Tahsin Paşa'ya rica ettim gazeteleri götürmemesi için. Hakkında yazılanları görmesin diye. Lakin paşa... Bu bir çözüm değil ki validem. Elbet öğrenecek. Merak etmeyin siz. Gazeteleri bizzat kendisine götüreceğim. Benden duyması daha münasip olur. Elbette. Gel. Nedir seni keyiflendiren? Sen de sevin Marco. Abdülhamit yaşıyor. Ben ölmesini tercih ederdim. Kendi canın pahasına. Evet. Ben Yıldız'a gidiyorum. Sana güzel bir haberim var. Bana güzel haber. Epey oldu duymayalı. Neymiş? Vladimir yarın payitahtta oluyor. Vladimir. Neden böyle aniden geliyor? Benim sözümü dinleyecek birilerine ihtiyacım var Marco. Gel. Hünkârım. Sıhhatinize kavuşmanız en çok beni sevindirdi. Neden en çok seni sevindirdi evladım? Devletin yükünü omuzlarımda taşıyacak kadar pişmediğimin farkındayım. Tahsin Paşa'dan gazeteleri istemişsiniz. Siz getirdiğinize göre söyleyecek şeyleriniz var anlaşılan. Sultan Abdülhamit'ten sonra Şehzade Abdülkadir Efendi'nin cülus için hazırlandığı konuşuluyor. Benim bu havadislerle hiçbir ilgim yoktur hünkârım. İlk benden duyun diye karşınıza geldim.
birileri sultanlığa yakıştırmış olacak. Kimse seni sultanlığa yakıştırdığı için bu haberleri yapmıyor evladım. Aksine sen kendini sultanlığa yakıştır, harekete geç diye bunları yazıyorlar. Bana bir şey olursa tahta geçecek kişi Ekber ve Erşad nizamıyla bellidir. Bu teamül yüzyıllardır yıkılmamıştır. Abiniz Murat Efendi hayattayken sizin tahta çıkmanız. Bak evladım, taht istenmez, nasip edilir. Biraderim Murat Efendi tahta geçtiği vakit sıhhati yerinde değildi. Dünya alem biliyor. Taht bize nasip oldu, biz de vazifemizi yaptık. Eğer bu yazılanlara iltifat ederseniz, bunu yazanlara iltifat etmek zorunda kalırsınız. Devlet nizamlarla idare edilir. Bu devlet aleme nizam verirken kendi nizamına da sadık olmuştur. Güzel kızım. Yüzünün tekrar güleceğini görmek ne güzel. Allah babanı bize bağışladı Naimeciğim. O yataktan ayağa kalkıp da gözlerimin içine bakınca ruhumdaki karanlık aydınlığa döndü. Babamın iyileşmesine ben de çok mutlu oldum. Lakin benim ruhum hala kapkaranlık. Neyin var senin Naime? Bir şüphe. İçimi yiyip kemiriyor. Babam hastayken bahsetmek istemedim. Lakin artık dayanamıyorum. Güzel kızım. Gel bakalım. Otur sen şöyle. Anlat bana neler olup bittiğini. Hatice Sultan'la Vasfi Efendi'yi konuşurlarken işittim. Onunla evlenemeyeceğini, çünkü gönlünde bir başkasının olduğunu söyledi. Nasıl olabilir böyle bir şey? Kim olduğunu da söyledi mi? Hayır. Ama ben kim olduğunu çok iyi biliyorum. Kemalettin Paşa'dan bahsediyordu. Naimeciğim sen ne diyorsun kızım? Ben artık eminim validem. Daha önce de gördüm onları. Haddinden fazla yakınlar. Sana böyle bir şey yapamazlar Naime. Lakin ben bu mevzuyla alakadar olacağım. Üzülme sen. Bu gazete haberlerini görünce Abdülhamit ne demiş? Abdülkadir'i tembihlemiş. Bu haberlere tevessül edip hamle yapmak devletin sonunu getirebilir demiş. Çok güzel Sebahattin, çok güzel. Şehzademiz isminin Abdülhamit'in zehirlenme olayına karışmasından şimdi iyice korkacaktır. Mührü bu sebepten mi çaldın pederim? Şehzade Abdülhamit'in hekimine söz vermiş. Tahta çıkınca seni nazır yapacağım demiş. Sen de mührü bastın. Abdülkadir'e bu oyunu neden kurdun peki? Çünkü Sebahattin, Bay Parvus petrol şirketinin hisse senetlerini istiyor. Ben de Abdülkadir'den alıp ona vereceğim. Bay Parvus bu petrol işini önemsiyor. Kurt siyasetçi. Kendi ortalarda yok. Ama petrolü arzuluyor. Ne menen bir şeymiş bu petrol pederim. Baksana neler yaptırıyor bize. Değil mi? Nereye? Marco Zibidisi'ne teklifimi sunmaya. Hesabı sen ödersin artık Sebahattin. Öderim pederim. Öderim. Her zamanki gibi.
canımıza kastettiler. Biz bu milletin refahı için çalıştıkça duracak değiller. Kılıç bizim elimize geldiği vakit zehirlendik. Eğer bilseydim hünkârım o kılıcı kalbime saplardım. Murat Efendi, o kılıç kafirin kalbine yaraşır. Sen vazifeni yaptın. Kılıcı bize getirdin. Devletini müşkül vaziyetten kurtardın. Allah'a kasem ederim ki ben işimi layıkıyla yapamadım hünkârım. Hariçten bizi kılıçla zehirlediler. İslam düşmanlarının hamlesini savurduk. Şifahanemizde derdimize çare bulunabilirdi. Lakin hekimlerimizden biri buna mani olmuş. Çok şükür Galip Efendi, Allah'ın inayetiyle bizi sıhhatimize kavuşturdu. Hamdolsun size sıhhati bağışlayan Allah. Amin. Evladım, senden isteğim bizi zehirle öldürmeye çalışan kişileri ve o hekimi bulmandır. Bulacağım. Bulacağım hünkârım. Bulacağım ve kalbini sökeceğim. Seniha Sultan. Bidar Sultan. Hünkârımız daha iyiler inşallah. Çok şükür. İyiler. Ama Hatice kızımız iyi görünmüyorlar pek. Neyiniz var Hatice Sultan? Yoksa nişanlınız Vasfi Bey'den ayrıldığınız için mi bu durgun haliniz? Öyle tabii. Ne de olsa sükutu hayale uğradı. Vasfi Efendi dinine ve devletine bağlı iyi bir genç. Böyle bir kısmeti geri çevirmek için insanın çok sağlam bir sebebi olması lazım. Ben şahsen merak ediyorum. Sizin sebebiniz nedir? Ben Vasfi Efendi'nin benim için münasip olmadığını fark ettim. Aksine bence sizin için daha münasibi yok. Hatice Sultan, siz devrik bir padişahın kızısınız. Umarım bir paşa ile evlenmek gibi boş hayalleriniz yoktur. Zira asıl o vakit sükutu hayaliniz çok büyük olur. Hadi kızlar, hadi kızlar. Elinizi çabuk tutun. Behlül, o kazanı hızlı karıştır yavrum. Hadi bakalım. Ya usta daha ne kadar yemek yapacağız? Kolum koptu karıştırmaktan. Etmen kız. İyi, kolu kopmuş. Dersin kurek mahkumu. Ya alt tarafı 2 tane kaşık sallayacaksın Behlül. Bak, seni o kazanın içine atıp kaynatmamı istemiyorsan... ...yakınmayı bırak. Kurup durmayın. Bak sizi de atarım kazana. Fadıl Usta ben geldim. Hoş geldiniz sultanım, şerefler verdiniz. Lakin burada bizim işimiz çok bugün. Hünkârımızın sıhhatü şerefine yemek yapıp halka dağıtacağız. Ben de yardım edebilir miyim? Madem çok istiyorsunuz, başımızın üstünde yeriniz var sultanım. Fadıl Usta, yeni bilmeceler var mı? Sorsana bana. Var tabii, sormaz olur muyum? Ama bakalım bilecek misiniz? Soruyorum. Gökte açık pencere, kalaylı tencere. Buldum kazan. Behlül, seni o kazana atmama az kaldı. Buldum. Ay. Gökyüzünde tencere gibi parlıyor değil mi? Aferin size, aferin size. Marco. Anlat Mahmut Paşa. Şehzade Abdülkadir. Artık ellerimin arasında. Daha mühim bir şeyler söyle. Marco. Senin anlayışın kıt mı? Şehzade Abdülkadir ellerimin arasında demek, petrol şirketi ellerimin arasında demek. Bay Parvus bu şirketle, yani petrolle alakadar değil mi yoksa? Ne istiyorsun? Petrol şirketinin hisselerini Bay Parvus'a vermeyi. Karşılığında ise Bay Parvus'la yüz yüze görüşebilmeyi. Mahmut Paşa, senin işe yaramaz bir adam olduğunu düşünürdüm.
Akıl bakmaz yaşa başa. Akıl sende Mahmut Paşa. Sen daha Mahmut Paşa'yı hiç tanımadın Marco. Hala değişmedi düşünce. Ben sana haber veririm. Zevzek. Zehri hünkâra kendi ellerimle verdirdi. Geberteceğim o herifi. Kendine kızma. Böyle bir kalleşlik yapacağını bilemezdin. Olsun. Yine de düşünmem lazımdı. Bu adamların edebi de yok, kutsalı da. Emellerine ulaşmak için her türlü yol mübah bunlara. Ne yapıyoruz şimdi? Evvela hünkârımızın hekimleriyle konuşacağız. Hain içlerinden biri olmalı. Hünkârım, maalesef işittik. Alman şirketi makine anlaşmasını iptal etmiş. Sizin şahsınızda söylemiyorum. Lakin Batılılar menfaat görmedikleri hangi işte namuslu durdular ki? Almanlarla bir anlaşma yapıyoruz. Bir bahane uydurup anlaşmayı iptal ediyorlar. Sadece makineleri getirtmiş olmanız bile kimleri rahatsız etti hünkârım? Ne işi var Amerikalıların bu makinelerin peşinde, değil mi? Bilirler ki eğer Kerkük ve Musul'dan petrol çıkarsa Avrupa'ya petrol buradan gidecek. Kendilerine lüzum da kalmayacak. Beynelmilel sermayenin tek arzusu İslam'ın karşılarına çıkmaması. Eğer İslam karşısına çıkarsa İslam'ın ahlaki ve insani kaideleri onları ezip geçer. Ne gibi? Misal, ayet-i kerimede Allah, eğer borçlu darlık içindeyse, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer hakikati anlarsanız, bunu sadakaya veya zekata saymak sizin için daha hayırlıdır der. Böyle bir ayet karşısında hangi tefecilik nizamı ayakta durabilir? Hangi sömürü nizamı yaşar? Muazzam. İşte Batılılar bundan korkuyor. Hünkârımız eğer müsaade ederse, makineler hususunda ben de kendimi ve mazimi borç olarak sunabilirim. Nasıl? Alman şirketinden makinaları ben alırım. Onlara ticari geçmişimi ve Almanya'daki işlerimi teminat olarak sunarım. Aldığımız makinelerin benim tarafından sigortalandığını bildirdiler. Makineler buraya kadar gelmiş. Eğer geri giderse 6 ay geciktik demektir. Tabii ki hünkârımız karar verecektir. Neticede makineler Alman şirketinin olacak. Dostumuza bize yardımcı olması için bir fırsat verelim. Makineleri siz alın Gerfant Efendi. Zaten aynı gaye için ortak çalışacaksınız Selim Paşa'nın şirketiyle. Şimdi diyorsunuz ki hünkârımızı yatağa düşüren zehir kılıçtaki zehir değildi. Öyle mi? Evet. Kılıçtaki zehirin tesiri yavaştı. Oysa ki hünkârımız biz onu tedavi etmeye uğraşırken birden ağırlaştı. O halde tedavi sırasında bir şey oldu. Nasıl yani? Bir daha mı zehirlemeye çalıştılar hünkârımızı? Bizim ilaçlarımız aksi etki yapmış olabilir. Kimseyi suçlamayalım. Sizden başka hünkârımıza ilaç veren oldu mu? Bir de Hekim Naum Bey vardı bizimle. O neden burada değil? Hekimlerin hepsi gelsin demiştik. Hepsine haber yollandı. Naum Bey'i hünkârımız iyileştiğinden beri hiç görmedik. Saraya hiç gelmedi. Biz gidip bir bakalım o halde. Naum Bey hünkârımızın itimat ettiği bir hekimdir. Vakti zamanında hayatını kurtarmış. O halde 2 ihtimal var. Ya hünkârımıza duyduğu muhabbet bitti yahut tehdit edildi.
Sor paşa. Sor aklındakini. Yoksa toparlanıp çıkamayacaksın. Affedin hünkârım. Ama neden makineleri Gerfant Efendi'nin şirketinin almasına müsaade ettik? Bizim bütün hamlemiz, her şeyin bizim şirketimizin elinde olması için değil miydi? Merak etmeyin paşa. O şirketin de karar hisseleri bizde. Bir karar çıkartır, o makineleri bizim şirkete satın alırız. Bu oyunda her şey bizim. İnşallah hünkârım. İnşallah dediğiniz gibi olur. Bihter Sultan kesin senden şüphelendi Hatice. Yoksa bu kadar lafa etmezdi. Belki de her şeyi öğrendi. Öğrenmiş olsa burada kalır mıydınız sanıyorsun sen? İkiniz de babanızın yanına çoktan sürgüne gitmiştiniz. Lakin şüphelenmeye başladıysa devamı da gelecektir tabii. Ne yapacağım halama? Buradan gitmeyi düşünüyordun Hatice'm. Şimdi tam da vaktidir. Bihter kadına bir süre unuttur kendini. Kemalettin'le Naime'nin düğününden sonra gelirsin. Kemalettin ve Naime'nin düğünü. Sevdiğime sonsuza kadar veda demek. Başka çaren yok Hatice'm. Anla artık bunu. Ne olur bir an evvel toparlan ve buradan uzaklaş. Gideceğim hala. Lakin bir daha dönmemek üzere. Firuze abla, hadi valideme bir mektup yazalım. Hünkâr babamın iyileştiğini anlatacağım. Olur sultanım. Emsal Nur Sultan da sizi çok özlemiştir. Ben de validemi çok özledim. Buyurun sultanım. Teşekkürler. Firuze abla, sen hiç valideni özlemiyor musun? Özlemez miyim sultanım? Çok özlüyorum. Eskiden bir fotoğrafı vardı bende. Özledikçe ona bakıyordum. Lakin kaybettim. Çok üzülmüşsündür. Çok üzüldüm. Hem de çok. Annemin yüzü artık sadece hafızamda var. Sultanım. Valideniz hayatta olduğu için şükredin. Mahmut Paşa kendinden çok emin konuşuyordu. Eğer söyledikleri yalan çıkarsa öldür onu Marco. Ama doğru söylüyorsa beni görme şerefini bahşedelim ona. Kurduğumuz bunca oyuna rağmen istediğimizi alamadık Marco. Eğer Mahmut Paşa'nın bu hamlesiyle kazanırsak kadim bir gerçek tekrar meydana çıkacak. Nedir o? Türkleri ancak içten yıkabilirsin.
Nedir bu? Ben de sizi herkese övdüm. Büyük hamleler yapan biridir dedim ama ne oldu? Abdülhamit dimdik ayakta. Oysa ben boş durmadım. Bunu hekime veriniz. Sonra evinde bıraksın. Hazırlık sözü. Hem de şehzade mührüyle. Abdülkadir'i bitiriyorsun. Ama Abdülhamid buna inanır mı? Bay Karaso, gazetelerde çıkan havadislerden sonra bırakınız Abdülhamit'i, şehzadenin kendisi bile buna inanacak. Bay Erzal, çalışıyorsunuz. Umarım rahatsız etmedim sizi. Yok, buyurun. Her zaman sizin gibi hevesli bir yazar namzeti görmek mümkün olmuyor. Yazar namzeti. Bu kelimeyi duymak bile kalbimi yerinden çıkaracakmış gibi yapıyor. Size yazdığım yazıyı getirdim. Umarım beğenirsiniz. O kadar heyecanlıyım ki karşınızda düşüp bayılmaktan endişe ediyorum. Bayılmanızı istemem. Siz gittikten sonra okuyacağım. Babam gezmeyi pek sever. Ben de onunla beraber İstanbul'un pek bilinmeyen yerlerini gezme fırsatı buluyorum. İşte yazdığım yazıda da bu gezdiğim yerlerden bahsediyorum. Güzel, çok güzel. Belki bu bilinmeyen yerleri okurlarımız sizin sayenizde öğrenmiş olacaklar. İnşallah. Kemalettin. Hatice buraya gelmemeliydin. Bidar Sultan bizden şüpheleniyor Kemalettin. Eyvah. Firuze sürekli tehdit edip duruyor. Her şeyin ortaya çıkması an meselesi. Başımıza her ne gelecekse biz bunu çoktan hak ettik Hatice. Biz sadece birbirimizi çok sevdik. Artık her ne olacaksa sükunetle kabul etmekten başka çaremiz kalmadı. Hayır var. Buradan kaçabiliriz. İlk gemiyle payitahtı terk edebiliriz. Hatice, konuştuk bunu daha önce, yapamam. Buradan çok uzaklara gideriz Kemalettin. Kimsenin bizi tanımadığı bir yerde yepyeni bir hayat kurarız. Hayır. Hayır, bunu yapmayacağım Hatice. Korkak bir fare gibi kaçıp saklanmayacağım. Ucu ölüm bile olsa ben cezamı çekmeye razıyım. Lakin sen git. Ben sensiz ne yaparım? Sensiz ölürüm ben Kemalettin. Hatice. Hatice'm. Sen burada olsan da, olmasan da ben yokum artık. Senin için ben yokum artık. Şehzadem! Yandık şehzadem, yandık! Ne oluyor Mahmut Paşa? Şehzadem, mührünüz nerede? Mühür mü bizi yakacak? Yok şehzadem, değil. Mührünüz nerede? Gazetelerde hakkımda çıkan haberlerle alakalı endişeleniyorsanız babamla konuştum. Hallettim. Değil şehzadem, değil. Mührünüz nerede? Neden mührü sorup duruyorsunuz? Şehzadem, sokaklar Abdülhamit'in hekimiyle anlaştığınızı ve babanızı zehirlediğinizi konuşuyor. Boş laf. Buna kimse inanmaz. Babam hiç inanmaz. Ama insanlar bunun bir vesikayla ispatlanabileceğini söylüyorlar. Rica ederim şehzadem, mührünüz nerede? Masamda. Masamdaydı.
Kızımı koymuş olmalıyım. Kasada, kasada. Yok. Burada da yok. Şehzadem, bir çare bulmalıyız. Validemle konuşup anlatırım meseleyi. Hemen şehzadem, hemen. İş büyümeden çözmeliyiz. Koş şehzadem, koş. Biliyorum, kasada. Anlamadığımız şu. Biz Amerika'yı karşımıza alıyoruz. Önümüze siz geliyorsunuz. Bizim Amerikalılarla iktisadi çıkar ilişkilerimiz var. Akbabalar gibi. Amerika ile diplomatik yolları kapatınca karşınıza benim gelmem iktiza oldu. Biz hala bu meselenin harp çıkmadan çözülebileceğini düşünüyoruz. Nasıl mesela? Amerikan hükümetinin 2 şartını da kabul etmediniz. Ve savaşmak konusunda kararlılar. Bunu siz de biliyorsunuz. Sadede geliniz. Harp istemiyorsanız petrol arazilerini Amerikan şirketlerine devredebilirsiniz. Bu da Amerikan hükümetini durduracaktır. Onları nasıl durduracağımızı bilmek ister misiniz? Yumruğumuzla. Yeni yetme bir devlet karşımıza gelmiş. Sınırlarımızı ihlal edip bizi tehdit ediyor. Türklerin 2 hasleti vardır. Birincisi, meydan okununca meydana çıkar. İkincisi, canını verir, meydandan kaçmaz. Şimdi siz bunu İngilizceye tercüme edip Amerikan hükümetine söylerken kendi hükümetinize de söyleyin ki bizimle alakalı oluşturdukları kirli dosyalara bunları da yazsınlar. Bundan 100 yıl sonra bu dosyaları okudukları vakit akıllarına bu gelsin. Sakin ol oğlum. Mahmut Paşa seni lüzumsuz yere telaşlandırmış. Ortalığı karıştırıyor. Ya doğru söylüyorsa? Ortada mühür de yok validem. Çalındıysa daha iyi. Ben şahidinim. Sen şimdi bir evrak yaz, bir zarfın içine koy ve saray katibine ver. Mührünün çalındığının ihbarı olsun. Eğer sonrasında bir vesika ile karşılaşırsak çıkarır gösterirsin ve ben mührümün çalındığını bildirmiştim dersin. Bana oyun oynanıyor dersin. Ayrıca soruştur. Öğren bakalım bu işin aslı neymiş. Tamam validem. Sağ ol. Yaptığın hainliği güzelce yazdın değil mi? Abdülhamit'i zehirlemem şahsi kinim dolayısıyla yaz, lafı da daha fazla uzatma. Âlâ. Karasoy'u anlıyorum Mahmut Paşa. İnandığı bir dava var. Beni de inandırdı. Bu hainliği yaptım. Peki sen? Damadı olduğun bir hanedana bunu neden yapıyorsun? Bunu yapıyorum çünkü evlatlarım için. Bunu yapıyorum çünkü evlatlarımız için. Onların daha müreffeh bir hayat yaşayabilmeleri için. Abdülhamit devrildiğinde, istibdat sona erdiğinde Osmanlı milletleri sahip oldukları en büyük nimeti, hürriyeti
zerrelerine kadar hissedecekler. Ve işte o zaman ben, kendini milletine adamış olan Mahmut Paşa, bir kahraman edasıyla halkımın karşısına çıkacağım ve diyeceğim ki ey halkım, heyhat! İşte artık hürriyetin vaat ettiği günler geldi. Mahmut Paşa, ne yeri ne zaman. Coştum. Ama ikna edici bir insan olduğumda kesin. Hekimbaşı'nı ikna edebildim değil mi? Ettin. Eğer tertibin başarılı olursa Parvus'u da ikna edersin paşa. Zaten Bay Karasu, bizim bütün çabamız Parvus'un kim olduğunu bilebilmek için. Hadi gidelim Mahmut Paşa. Beni sağ salim ülkeden çıkaracaksınız değil mi? Çıkaracağız.